Gülce Hobi YouTube kanalımdasınız. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum arkadaşlarım. Bugün sizlerle yepyeni bir modelle birlikteyim. Benden kolay model isteyen arkadaşlarım olmuştu. Onlar için çok kolay ve çok şık bir model oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde iki renkten oluşuyor. Ön kısmı da modelle çok uyumlu bir şekilde oldu. Bu şekilde bu 39 numara için arkadaşlar sizler bu modellerden eksik yaparak veya fazla yaparak ayağınıza göre uyarlayabilirsiniz modeli. Şimdi ben modelde zümrüt ve krem kullandım. Videoda şu an biraz koyu görünüyor ama daha açık bir zümrüt. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar 33 sıra 24 ilmek, 33 sıra buraya kadar arkadaşlar. Dediğim gibi sizler küçültmek isterseniz buradan bir model, iki model eksik yaparak 37 38 gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi iplerin numarasını çok soruyorsunuz. Bu Dora 105 arkadaşlar. Bu da Flora 13 numara. Bunlar şu 3 numara tunus tığı sadece ilk sırayı alırken kullanıyorum ben. Bunlar da 2,5 numara tunus tığlarım. Bu uzun tunus tığını kısaltarak tığ sapına yapıştırdığım tığım. Bu da kalem, boş kalemin içine yapıştırılarak hazırlanmış tunus tığ. Arkadaşlar 2,5 numara tunus tığ ile öreceğiz. 3 numarayı sadece ilk sırayı ilmekleri alırken kullanacağız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize başlayalım. İlk sırayı alırken arkadaşlar bakın bu şekilde bir tane zincir alıyorum. İpimi 3 numara tığımın önüne geçirerek arka taraftan ilmeğimi çekiyorum. İpimi öne alıyorum. İlmeğimi çekiyorum. İpimi öne alıyorum. İlmeğimi çekiyorum. Öne alıyorum ve arka taraftan çekiyorum. Bakın öne alıyorum. Arka taraftan çekiyorum. Bu şekilde 24 tane ilmek alıyoruz. İki, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bir tane zincir çekiyorum ve bu tığımdakini 3 numara tığıma takıyorum arkadaşlar. Şu an 24 ilmeğimizi aldık. Geriye dönüyoruz ve ilk sıramızı bu şekilde örmüş olacağız arkadaşlar. Bakın ilmekleri ikişer ikişer çekerek bakın bu şekilde ilk sıramızı örüyoruz. Bu zümrüt ipimizden arkadaşlar şöyle küçücük 3 metre kadar bir parça ayırıyoruz.
şu kısmında kullanacağız arkadaşlar. Şimdi burası patiğimizin bu alt tarafa gelecek kısmı. Kenarda 2, 3 ve 4 tane zümrütle örüyorum. Sonra krem ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. Şu ipimi şu şekilde tutturuyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane kremle örüyorum. Şurada 2 tane ilmeğimiz var bakın. Onu da bu ayırdığımız ana renkten ayırdığımız ipimizle iki ilmeği de şu sondaki ilmekleri arkadaki teliyle örüyoruz arkadaşlar. Patiğimizin ağız kısmına gelen yeri muntazam olsun diye. Bu iki ilmeği de bu şekilde ördük. Şimdi bakın ilkini tek örüyorum. Diğerlerini iki ilmek örüyoruz arkadaşlar. Rengini rengiyle örerek ikinci sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Üçüncü sırada kenardaki 4 ilmeğimiz sabit arkadaşlar. Rengini rengiyle örerek üçüncü sırayı da bu şekilde tamamlayalım. On sekiz tane krem ilmeği krem ipimizle örelim. Bu sondaki iki ilmeği de ana renkle bakın bunları arkadaki teliyle sonuncu ilmeği arkadaki teliyle örüyoruz. İlkini tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek üçüncü sırayı tamamlıyoruz. Videomun sağ üst köşede 3 nokta var arkadaşlar. Video hızını oradan ayarlayabilirsiniz. Hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz. Şimdi bu ilk sırayı saymıyoruz arkadaşlar. Modelimiz başta da söylediğim gibi 1, 2 ve şimdi 3. sırada modelimizi oluşturacağız. 3 sıradan oluşuyor modelimiz. Kenardaki bu 4 ilmeği sabit örüyoruz. Şimdi bakın ipimi öne alıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde aldım arkadaşlar. Bakın şu ilk sıra değil. Yani son ördüğümüz sıra değil. Alttaki ilk sıranın şu iki taneyi aldım. İpim burada. Ve bu şekilde ördüm. Sonra bu ilk ördüğümüz krem sıraydı. Son ördüğümüzdeki iki ilmeği de bu şekilde aldım ve ördüm. Şimdi yine ipimi öne alıyorum. Bakın hemen bu alttaki sıradaki iki ilmeğimi bu şekilde
örüyorum ve üsttekileri bu şekilde örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. 2 ilmeğimi alttaki sıradan bu şekilde örüyorum ve üstteki sıradan yine bu şekilde örüyorum. İpimi öne alıyorum. Hemen 2 ilmeği alt sıradan bu şekilde ördüm ve üst sıradan bu şekilde ördüm arkadaşlar. Tekrar ipimi öne aldım. Ördüm ve üst sıradan bu şekilde ördüm. Modelimiz bu şekilde. Çok zevkli ve basit arkadaşlar, bakın. Alt sıradaki 2 taneyi örüyoruz ve üst sıradaki 2 taneyi örüyoruz. Son olarak yine ipimizi öne alalım. Hemen 2 ilmeği bu şekilde örelim ve üst sıradaki ilmekleri de bu şekilde örelim. Sondaki 2 ilmeği normal olarak sonuncu teli de arkadaki teliyle, sonuncu ilmeği de arkadaki teliyle örerek normal bir şekilde sıramızı tamamlayalım. Bir tane modelimizi bakın arkadaşlar bu şekilde birlikte ördük. Şimdi kenarda 2, 3 ve 4 tane sabit ilmeğimiz var. Hemen 18 tane krem ile örelim hepsini. 18 ilmeği. Yeni başlayanların bile kolayca zevkle örebileceği bir model oldu arkadaşlar. Bakın 18 ilmeği ördüm. Kenardaki 2 tane ilmeği ana renkle ördük. İlkini tek, diğerlerini ikişer ikişer rengiyle örerek bu sırayı da tamamlayalım. İki, 4, 5. sırayı ördük. 6. sıradayız. Kenarda 4 ilmek ana renk. 18 ilmek krem. 2 krem ve 1 yeşil sıradan oluşuyor modelimiz. 3 sıradan oluşuyor. Kanalıma abonelik ücretsiz arkadaşlar. Abone olmanız beni mutlu eder. Kenardaki 2 ilmeği ana renkle ördüm. İlkini tek, diğerlerini ikişer ikişer toplayarak bu ikinci krem renkle ördüğümüz sırayı da tamamlayalım. Şimdi bakın yine 2 sırayı ördük.
Şu ilk modelimizdi. İkinci modelimizi yine yapalım. 2, 3 ve 4 tane sabit ilmeğimiz. İpi öne alıyoruz. Hemen bu ilk krem sıradaki 2 tane ilmeği bu şekilde örüyoruz. Sonra üst sıradaki ikisini de örüp modelimizi yapıyoruz arkadaşlar. İpi öne alıyoruz. Alt sıradaki 2 ilmeği birlikte örüp sonra üst sıradaki ikisini de örüyoruz. Tekrar ipi öne aldım ve üst sıradakini ipi öne aldım ve üst sırayı da ördüm. İpi öne aldım. 2 ilmeği ördüm ve üst sıradaki 2 ilmeği de tekrar ördüm. İpi öne aldım. 2 ilmeğimi ördüm. Üst sıradaki 2 ilmeği de ördüm. İpimi öne aldım. İpimi öne aldım tekrar. Ve son olarak son 2 ilmeğimizi de bu şekilde ördüm. Bu 2 tane sabit ilmeğimizi ana renkle örerek sıranın sonuna geldik. İlkini tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek bu sırayı da tamamlayalım. İkinci modelimizi de yaptık arkadaşlar. Bir model daha birlikte yapalım. Bakın ikinci modelimizi yaptık. Üçüncü modelimizin ilk sırası kenarda 4 tane sabit ilmek ana renkle 18 tane krem sondaki 2 ilmek. Burası ipim biraz kalın gelmiş. 2 ilmeği de ana renkle ördüm. İlkini tek, diğerlerini ikişer ikişer toplayarak sıramızı tamamlayalım. Bir sıra daha krem örelim. Kenarda 4 sabit ilmek ana renkle 18 ilmek kremle ve sondaki 2 ilmek yine ana renkle
Şimdi 2 sıramızı yine ördük. 3. modelimizi yapalım. Kenarda 4 tane sabit ana renkle. Şimdi ipimi öne aldım. Bakın bu şekilde 2 ilmeğimi ördüm. Üst sıradaki 2 ilmeğimi de ördüm. İpimi öne aldım. 2 ilmeğimi ördüm ve üst sıradaki 2 ilmeğimi ördüm. İpimi öne alarak alt sıradaki 2 ilmeği ve üst sıradaki 2 ilmeği ördüm. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok kolay. Yani sırf yeni başlayanlar için bu 3. sırayı bile anlatmama gerek yoktu. Sondaki 2 ilmeği ana renkle ördük. Bu sıramızda bu şekilde geriye dönerek tamamlıyoruz. Bakın arkadaşlar nasıl güzel bir model oldu. Şimdi 24 ilmek elinizden geniş duruyorsa arkadaşlar şu kenarda 4 tane ilmekten burayı 4 bıraktım. Siz 3 ya da 2 bırakarak küçültme işlemi yapabilirsiniz. Bu genişliğinden bu taraftan zaten küçülmez. Bu şekilde arkadaşlar bakın dediğim gibi 3 tane modeli birlikte ördük. Ben 11 tane ördüm 39 numara için arkadaşlar. 38 numara için 10 tane örmek gerekiyor. Şuraya kadar örelim, sizlerle tekrar buluşalım. 11. Modelin 2 tane sırasını kremle örün, sonra buluşalım sizlerle. Evet arkadaşlar, 2 4 6 8 10 taneyi ördüm. 11.'nin bu 2 tane krem sırasını ördükten sonra sizlerle şimdi bakın şuraya kadar ördüm. Bu zümrüt olan sırada eksiltme işlemlerine başlayacağız. Şimdi şurayla devam ediyoruz sizlerle. Kenardaki 4 tane sabit ilmeği ördüm. İpimi öne alarak bu ilk sıradaki modelimi yapmaya başladım. Son olarak bu 2 tane kremi de bu şekilde model koyarak ördüm. Şu kenardaki 2 taneyi örmeden geriye dönüyoruz arkadaşlar. Burun kısmına bu sırada başlıyoruz.
kaç model yapacaksanız bir önceki modelin, şimdi ben 11 yapmıştım. 11'incinin kremini örüp burun eksiltmelerine başladım. Sizler mesela 10 tane model yapacaksanız 9'uncuyu yapıp bu 10'uncunun kremini ördükten sonraki yeşil sırada eksiltmelere başlayacaksınız. Bu krem ipimizi bu şekilde yukarı doğru örerken taşıyoruz arkadaşlar. Şimdi yeşil ipimizle bu ilk eksiltme sıramızda 22 ilmek örmüştük arkadaşlar. Şimdi 20 ilmek öreceğiz. 2 tane eksiltme yaparak. Şuradan bakın, bu 2 taneyi örmeden geriye dönüyoruz. 20 ilmeği krem ipi yukarı bu şekilde taşıyoruz. Şimdi tekrar 2 ilmek eksilterek 18 ilmek örelim. Bundan önceki videolarda arkadaşlar hızla ilgili şikayetleriniz oldu. Şimdi videoların süresi sınırsız değil arkadaşlar. Ben bu videoları anlatımları videonun süresine sığdırmak zorundayım. Burada bakın 2 tane yine eksilttik. Geriye dönüyorum. O arada hızlanabiliyorum. Mecburum, çünkü hem çekiyorum hem montaj yapıyorum. Hem bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum size. Videonun hız ayarını dediğim gibi sağ üst köşede 3 nokta var. Oraya tıklıyorsunuz. Oynatma hızı ayarları var. Oradan istediğiniz hızda hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın, eksiltmelerin 1, 2, 3. sırasını ördük. 4. sıradayız. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Yine 2 taneyi eksilterek geriye dönelim. Krem ipi yukarı taşıyalım. Beşinci sırada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Tekrar bakın 2 tane eksilttim. Geriye dönüyorum. Bu şekilde merdivenin basamakları gibi ikişer ikişer eksilterek krem ipi yukarı taşıyorum. 6. sıradayız. Eksiltme işlemlerinin 6. sırası. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Krem ipi yukarı taşıyoruz. Ve eksiltme işlemlerinin bakın 2, 4, 6 ve 7. sırası. Burası eksiltme işlemlerimizin son sırası arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Toplayarak dönelim. Krem ipi yukarı taşıyalım. Şimdi 7 sıra eksiltme işlemi yaptıktan sonra 2, 4, 6, 7. 8. sırada kenarda 4 tane sabit ilmek ana renkle ördüm. Sonra 18 ilmek kremle bütün ilmeklerimizi topluyoruz. Bu eksilttiğimiz ilmeklerin hepsini tığımıza alıyoruz arkadaşlar. Burası toplama sıramız. Bunu sayın arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Eksiltme yapmayın ilmeklerde. Şu sondaki
2 tane ilmeği yine ana renkle, bu sonuncuyu arkadaki teliyle bu şekilde yine geriye dönelim. Şurada tel kaçırtmışım. Düzelteyim onu. Şimdi arkadaşlar bu sırayı tekrarlıyoruz. 4 tane kenarda ana renk, 18 tane krem, ve 2 tane kenarda ana renk. Rengini rengiyle örerek sırayı tamamlıyoruz. Ve şurada bakın eksiltme sıralarına başlamıştık. Şimdi burada yine kenarda 4 ilmek, sonra ipimi öne aldım. Aynı model uygulamamı yapmaya başladım. İpimi öne aldım. Son olarak son 2 krem ilmeğimi de ördüm. Bu 2 taneyi örmeden eksiltme işlemlerine hemen başlıyoruz. Bütün ilmeklerimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Krem ipi yine yukarı taşımayı unutmuyoruz. İkinci sırada, ikinci eksiltme sırasında 20 ilmek örüyoruz ana renkle. Şuradaki işlemlerin aynısını arkadaşlar tekrarlıyoruz. Burada bakın 2 taneyi eksilterek geriye dönüyoruz. Bu şekilde yine krem ipi yukarı taşıyorum. 10 ilmek kalana kadar arkadaşlar 7 sıra eksiltme işlemi yapalım. Yine buradan 2 eksilterek
Geriye dönüyoruz arkadaşlar. Bakın burası 3. sıra. Şurada da bir önceki dilimde yapmıştık. 2, 4, 6 ve 7 sıra eksiltme işlemleri yaparak 10 ilmek kalana kadar örelim ve tekrar sizlerle buluşalım. İkişer ikişer eksilterek arkadaşlar bakın 2, 4, 6 ve 7 sıra eksiltme işlemi yaptım. Şu an tığımda 2, 4, 6, 8 ve 10 ilmek var. Geriye dönüyorum. Krem ipimi yukarı taşıyorum. Ve şurada bir toplama sırası yapmıştık modeli. Şimdi ikinci toplama sıramızı yapalım. Kenarda 4 ilmek ana renkle 18 ilmek kremle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Kenardaki 2 tane ilmeği de yine ana renkle ördüm. Toplam 24 ilmek tığımda toplayarak geriye dönüyoruz. Bu toplama sırasından bir sıra daha yapacağız. Kenarda 4 tane ana renk, 18 tane krem, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2 tane ana renk, sondaki ilmek arkadaki teliyle tekrar geriye dönüyorum. Şurada sorun oldu, düzelttim. Şimdi tekrar eksiltme sıralarımıza başlayacağız bu sırada. Ama modelimizi koyarak arkadaşlar. 4 ilmeği ördüm. İpimi öne aldım. Alttaki sıranın 2 ilmeğini ördüm. Ve üstteki 2 ilmeği ördüm. Tekrar ipimi öne aldım. Aynı şekilde tekrar öne aldım. Aynı şekilde tekrar öne aldım. Krem ilmeklere modelimizi uygulayarak hepsini tamamladık. Şimdi burası ilk eksiltme sıramız. Bu 2 taneyi örmeden geriye dönüyorum. 22 ilmeği krem ipi yukarı taşıyorum. Yine ilk eksiltme sırasını yaptık. Burası ikinci eksiltme sıramız. 20 ilmek örelim.
buradaki 2 tane ilmeği örmeden geriye dönelim. Bu şekilde arkadaşlar 10 ilmek kalana kadar eksiltme işlemlerine devam edelim. Bakın şu ikisini yaptık. Şimdi buradayız. 2, 4, 6 ve 7 sıra eksiltme yapıyoruz. 10 ilmek kalana kadar. Şimdi buradan sonrasını farklı çalışacağız arkadaşlar. 3 tanesi farklı, 3 tanesi farklı. 10 ilmek kalana kadar eksiltmeleri yapın. Tekrar buluşalım sizinle. Şu an bakın arkadaşlar 1, 2 ve 3. dilimdeyiz. 10 ilmek 2, 4, 6, 8 ve 10 ilmek kalana kadar 7 sıra eksiltme işlemi yaptım. Şimdi patiğimizin tam ön kısmındayız. Buradan sonrasını farklı çalışacağız. 4 tane kenarda ana renk, 18 tane kremle, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane krem, 2 tane ana renk, geriye dönüyoruz. Rengini rengiyle örerek. Bu sıranın aynısından bir sıra daha örüyorum. 4 tane ana renk, 18 tane kremle, ve 2 tane ana renk. Rengini rengiyle örerek sıramı tamamlıyorum. Şurada. Şimdi arkadaşlar şu 3 dilimi aynı şekilde hazırlayacağız. Buranın dakikasını yazın. Videoyu sığdıramayabilirim yine. Buranın dakikasını lütfen not alın. Şu ve şu 2-3 dilimi aynı şekilde hazırlayacağız. Başa dönüp tekrar oradan devam edersiniz. Kenarda 2, 3, 4 tane ana renk ipimi öne aldım. 2 taneyi ördüm ve üstteki 2 ilmeği ördüm. 6 ilmek ördük. 2 ilmeği ördüm ve üstteki 2 ilmeği, 2 ilmeği ördüm ve üstteki 2 ilmeği ördüm. 2, 4, 6, 8 ve 10 tane var tığımda arkadaşlar. Geriye dönüyorum. Krem ipim benim bittiği için yukarı taşımıyorum arkadaşlar. Yeni ip ekleyeceğim. İkinci sırada bu alt sırada ördüğümüz 10 ilmeği örelim. 9 ve 10. Bir model daha yapalım.
1 2. Şimdi 12 ilmek ördük. Tekrar geriye dönelim. Üçüncü sırada tekrar 2 tane artırma işlemi yapacağız arkadaşlar. 10, 11 ve 12. Bir model daha yapıyorum. Bu 13. Bu da 14. ilmek. Geriye dönüyorum. Patiğimizin bu ortaya kadar arkadaşlar inerek devam etmiştik. Şimdi ikişer ikişer yukarı çıkarak devam edeceğiz. Kalan kısmını, kalan 3 taneyi. Bu sırada 14 örmüştük. Şimdi 2 tane tekrar artırma yapacağız. 13 ve 14. İpimi öne aldım. On beş ve 16. Tekrar geriye dönüyorum. İkişer ikişer bu şekilde çoğaltıyoruz. Tekrar kaçıncı sıradayız? 2, 4. Şu an 5. sıradayız. Çoğaltma işlemlerinin 5. sırası. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. İpimi öne aldım. Modelimi uyguluyorum. 17 ve 18. Geriye dönüyorum. Şimdi çoğaltma sıralarımızın 6. sırasındayız. İpimi öne aldım. 1 ve 2 tane çoğalttım ve geriye dönüyorum. Buralarda arkadaşlar 7'şer sıra örmüştük bakın. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi yine bu çoğaltma sıralarında da aralar 7'şer sıra olacak ana renkle. 2, 4, 6. Bu son arttırma sıramız 7. sıra arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İpimi öne aldım. Son modelimi 21 ve 22. Burada bakın 2 tane kaldı. Şimdi ilmeklerimizi toplayarak geriye dönüyoruz. 7 sıramızı bu şekilde tamamladık. Burası şu orta dediğimiz yer arkadaşlar. Şimdi bu tarafa geçtik. Şuradayız. Kenarda 4 tane ana renk ördüm. Krem ipimi alarak 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane kremi ördüm. Kenardaki 2 ilmeği ana renkle ördük ve geriye dönüyoruz. Rengiyle toplayarak bu sırayı bir kez daha tekrarlıyoruz. Kenarda 4 tane ana renk, 18 tane krem, 2 tane ana renk. Yine geriye dönüyoruz, rengiyle örerek şimdi arkadaşlar tam şu ortada buranın dakikasını not edin dediğim sıradayız. Kenarda 2, 3, 4 ipimi öne alıyorum. Modelimi uygulayarak 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geriye dönüyorum. Krem ipimi yukarı taşıyorum. Tekrar ikinci sırada bir alttaki 10 tane ilmeği ördüm ve ipimi öne aldım. 11 ve 12. Bu şekilde arkadaşlar yine 7 sıra ana renkle örerek ikişer ikişer eksiltmeleri, çoğaltmaları yapalım. Şu not alın dediğim sıraya bakarak yapamayan arkadaşlar yapsın. Tekrar buluşalım sizlerle. İkinci defa arkadaşlar bakın 7 sıra artırma işlemi yaparak şimdi tekrar toplama sırasındayız arkadaşlar. Yani bütün ilmekleri tığımızı aldığımız sıradayız. 24 ilmeği 2, 4, 6 ve 7 sıra artırma sırası yaptıktan sonra 4 kenarda ana ilmek 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve kenardaki 2 ilmeği de örüyorum. Sonra geriye dönüyorum. Bu sıranın aynısından bir tane daha örelim arkadaşlar. Bu birinci sırasıydı. İkinci sırayı da örelim.
Son dilim burası arkadaşlar. Yine aynı işlemi yaparak 4 kenarda ana renk, modeli uygulayarak 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ilmek örüp geriye dönelim. Krem ipi yukarı taşıyalım. 10 ilmeği örelim. 9 ve 10. Yine ipi öne alarak 11, 12, geriye dönelim. Bu şekilde artırmaları yapalım arkadaşlar. 7 sıra, sonra buluşalım sizlerle. Bu şekilde arkadaşlar bakın, 1 2 3 tane sağ tarafta, burası patiğimizin ortası, buraya kadar eksilterek geldik. Sol tarafta 1 2 3 tane de sol tarafta, bunlara da artırma işlemi yaparak arkadaşlar bakın, önde 1 2 3 4 ve 5 tane çizgimiz oluşacak. Şimdi bu sıra arkadaşlar patiğimizin sol tarafının birinci sırası. Kenarda 4 ilmek ana renk, 18 tane krem, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 2 tane ana renk kenarda, rengiyle örerek sol tarafın birinci sırasını tamamlıyoruz. Artık eksiltme artırma yok arkadaşlar. Düz şekilde devam edeceğiz. Kenarda yine 4 ilmek ana renk örelim. Bu sırayı tekrarlayalım arkadaşlar. 18 tane ana renk, tane krem arkadaşlar. Ana renk mi dedim. 2 tane de kenarda ana renkle sıramızı geriye doğru dönüyoruz. Ve sol tarafın ilk modeline geçeceğiz arkadaşlar. Sol tarafın başlangıç kısmı bu şekilde. 4 tane ilmeğimizi ördükten sonra hemen ipimizi öne alıp modelimizi uygulamaya başlıyoruz yine. Dediğim gibi 24 ilmekle devam edeceğiz artık. Eksiltme, artırma yok. Şu ipi şöyle tutunca daha rahat oluyor arkadaşlar. Bakın. Ve kenardaki 2 tane ilmeği de normal şekilde ördük.
Burası bakın patiğimizin sol tarafı arkadaşlar. Şu ilk modeli ördük. Şu an ilk modeli ördük. Yine bakın 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Şurada sizinle yine buluşalım. Bir de tabanını anlatmam gerekiyor bu videoda. Sığdırayım inşallah. Şurada sizinle tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. 11 modelde 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 modeli de sol tarafta yaptıktan sonra en son sırayı arkadaşlar bakın modeli uyguladıktan sonraki sıra her bir ilmeğin içinden bu şekilde ilmekler kaydırarak son sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün ilmeklerin içinden kenarın tığlamasını da bitirdikten sonra arkadaşlar şimdi patiğimizin tam ortası burası demiştik. Normalde diğer patiklerde bu ortada bir tane tek ilmek kalıyor. O ilmeğe göre yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada şu iki tane şuradaki iki beyaz sıra bizim orta ilmeğimiz. Şimdi bu iki beyazın ilkinden arkadaşlar. İlkini işaretliyorum. Bununla birlikte bu bir ilk beyaz kremle ördüğüm sıra 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sağ tarafa doğru saydım ve tığımı batırdım. Tabanı da normal ördüğüm tığ ile örüyorum. Bakın bu batırdığım yerden bir tane ilmeğimi bu şekilde çıkarttım. 2, şu ipimi arkadan bu şekilde gizliyorum. 3, 4, bu 5. kremle ördüğümüz şuradaki iki sıranın ilki arkadaşlar. 5. ilmek buraya gelecek. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek. Diğer videolara göre yapmıyorsunuz bu patiği. Bu şu an anlattığım anlatıma göre yapıyorsunuz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 ilmek arkadaşlar. Bakın. Şimdi ilkini tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek geriye doğru geliyoruz. 11 tane ilmeği buraya geldikten sonra hemen bu tarafa doğru sıradaki ilk sıradan arkadan tığımı batırdım. Bu ilmeğimi geriye çektim arkadaşlar. Bu ilmeğim ile şu ilk ilmeği birlikte örerek yukarı çıkıyorum. Şimdi bir tane tığım da var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek. Buradan sonra topuğumuzun sonuna kadar devam edeceğimiz ilmek sayısı arkadaşlar. 11 ilmek tığımız da var. 12. yandan birleştirme ilmeği alıyorum. 11 ve 12'yi birlikte çekiyorum. Bakın bu birleştirme ilmeğimizdi. Şimdi bir tane ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buradaki birleştirmemizi yapmıştık. Şimdi buradaki birleştirmeyi yapıyorum. Bu şekilde ilmeğimi arkadan çekerek bu ilk ilmeğimle ikisini birlikte örerek birleştirdim. 2 sıra ördük. Devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi diğer taraftan tekrar
birleştirmemi yapıyorum. 12. ilmeği çıkardım. Bu birleştirme ilmeği. İkisini birlikte çekerek birleştirdim. Bir tane örmüş oldum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi bu taraftan birleştirmemi yapıyorum. Tığımı alttan çıkartarak bu ilmeğimi arkaya çekiyorum. İlk ilmeğimle bu şekilde birleştiriyorum. 3. sıramızı ördük. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Tekrar burayla birleştirme ilmeğimi çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diğer tarafla birleştirmemi bu şekilde yapıyorum. Hemen ilk ilmeğimi de bu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Taban yapımımız bu şekilde. 11 ilmekle tabanımızı bu şekilde arkadaşlar, tamamen 11 ilmekle buraya kadar geldik. Şurada bakın 1, 2, 3 ve 4 tane birleştirme sıramız kaldı. Şimdi kenarı yapacağım. 3 numara bu arkadaşlar. Hani lif falan ördüğümüz tığlardan 3 numara tığ burada alıyorum. Siz tabanı ördüğünüzle de yapabilirsiniz. Ben şimdi kameranın altında beni zorlamasın diye bunu takıyorum. Son 4 sıra kalana kadar arkadaşlar. Şimdi bir tane tığım da var. Şu kısmı yapacağız sizinle. Topuk küçük daraltma kısmını yapacağız. Daraltmanıza gerek yoksa burayı düz devam edip sonra kenar tığlamasına geçebilirsiniz. Bir tığım da var. 2 ve 3. 4 ve 5'i birlikte ördüm. Bir tane düz. Bu 2 taneyi de bir tane düzden sonra birlikte ördüm. Ve kenarda yine 1, 2 ve 3 tane ilmek ördüm. Bu 1, 2, 3, 4'tü. Dördüncüye birleştirmeyi yapıyorum. Bu şekilde 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane kaldı. 11 ilmeğimiz, 9 ilmeğimiz kaldı. Bu şekilde birleştirmemi yaptım. Şimdi üste çıktım arkadaşlar. Bir tane tığım da var. 2, 3. Şu ortada bakın. 1, 2, 3 tane ilmeğimiz var. Önce 1 ve 2'yi birlikte örüyorum. Sonra 2 ve 3'ü birlikte örüyorum arkadaşlar. Bu tarafta yine 3 tane ilmeğimiz var. Birleştirmemi yapıyorum. Geriye dönüyorum. Diğer tarafla da birleştirmemi yaptım. Bu şekilde yukarı çıktım. Bir tane tığım da var. 2, 3. Bu ortada bakın 2 tane ilmek kaldı. Bu ikisini de birlikte ördüm. Diğer kenarda 3 tane daha var. Toplam 7 ilmek var şu an tığımda. Birleştirmemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar diğer tarafla birleştirmemi yaptım. Son olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeği ördüm. Son birleştirmemi yaptım. Sol tarafa. Ve sağ taraftaki
Şura bakın. Burayı biraz genişletiyorum. İlk başladığımız yer olduğu için biraz dar. Son birleştirmemi de bu tarafla yaptım. Ve hemen buradaki bakın bu şekilde 7 ilmeğin içinden ilmeklerimi kaydırıyorum. Sonra hemen bakın şuradan sık iğne ile devam ediyorum. Şuralardan arkadaşlar bakın ilk kısımdan değil şu ikinci gözden bu şekilde devam ediyorum. Bütün patiğin bütün kenarına sık iğne ile döneceğiz. Sık iğnemizi buraya kadar geldik arkadaşlar. Bakın şu son gözdü. Şimdi şu ilk kaydırma yaptığımız yerden bu şekilde ilmeği kaydırarak birleştirdim. Bir iki tane zincir çektim. Şimdi geriye doğru bakın. Şu son yaptığımız sık iğnenin içine battım ve çektim. Geriye doğru yine battım, çektim. Bu şekilde bütün sık iğnelerin içine ters sık iğnelerimizi yaparak son patiğimizin kıyılamasını tamamlamış olacağız. Bakın. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Böylelikle bir modelin daha anlatımının sonuna geldik. Şimdi şu kısma bir aksesuar düşünüyorum. Onu deneyeceğim. Güzel olursa sizlerle bundan sonraki videoda paylaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun.